Selamünaleyküm abi. Bayrağı görünce çok Türkiye'li misin abi? he, Ha, neresinden? memleket misin? Ben İstanbul'da Giresun. Ben de Maraşlıyım. Maraş. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz Türkiye'den abi. böyle mi? Türkiye'den mi? Ha, Türkiye'den abi. Hep yüzsünerek. Ha, 4 ay oldu abi. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Şimdi Kırgız'a gidiyoruz abi, Kırgızistan'a. Oradan tekrar Almatı'ya gideceğiz. Biz burası 4 şimdi. Sen ne yapıyorsun abi? Ben ticaret yapıyorum. Ben ticaret yapıyorum. Ben He? çok oldu geleli. Ha, oradan. Önümüz açık olsun. Her Sağ olasın. bir şey ikram etmeyin. Allah razı olsun. Üzüm alayım yiyin. Sağ olasın abi, Allah razı olsun. Ben ismim Kahraman. Tamam, sen bana gitsin. Kahraman. Özbek milletinde. Ha, Özbek, ha, oradaydık biz de, Özbekistan'daydık. Kazakistan. Ha, o Özbek'ten geldik, Özbekistan'dan geldik. Oradan geldik. Kırgızistan'a gidiyoruz. Anladım. Sağ olun. Rahmet abi, sağ olasın. Sağ. Selamünaleyküm. Ne? Türkiye ha? Türkiye. Nereye geliyorsunuz? Neresi? İstanbul'dayız. İstanbul. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Kırgızistan. Kırgızistan'a. Hı hı. Kaç yıl gitti? 4 ay. 4 ayda geliyorsunuz. 3500 kilometre oldu. Allah hayırlı yollar versin. Bayrağımızı gördük topta. Ha, evet, bayrak. Süper. Siz evlisiniz değil mi? Evliyiz ha? Evliyiz. İnşallah. Dönünce Türkiye'ye. Gelin. Türkiye'ye dönünce. Yasemin, ne aldın yine? Ya. Bana eşarp hediye ettiler. Eşarp hediye ettiler bana. Evet, yol boyunca yine insanlar duruyorlar ve çeşitli hediyeler veriyorlar. Yasemin bu sefer eşarp aldı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar ya, çok misafirperverler. Gerçekten çok yardımseverler. Bu eşarpı hediye eden bir polis ailesiydi. Beyefendi polisti. Yanında ailesi, işte eşi ve kızları vardı. Yasemin'e bir eşarp verdiler. Şimdi biz de devam edeceğiz. Bir market arıyoruz. Sonra konuşacağız. Ağacın diğer tarafı dedi herhalde. Sen anladın mı? Çimkent'ten ayrılalı 90 kilometre oldu. Taras istikametine doğru devam ediyoruz. Yolda yine birçok güzel insanla tanıştık. Şimdi ana yoldan saptık. Böyle bir köyün başlangıcına geldik. Orada sonra kamp kuracak bir su kenarı bulduk. Oldukça hoş ve sakin bir ortam. Şimdi Murat çadır hazırlıklarına başladı. Kolay gelsin Murat. Teşekkürler Yasemin. Nasıl geçti bugün? Ya bugün güzel, rahat bir sürüş oldu. Gerçi hani 1000 metreden fazla tırmanmışız herhalde ama çok hissetmedik bu tırmanışı. 90 kilometreye yakınında geldik. Ya rahattı. Şimdi artık sıkıldık otoyoldan. Köyün içine saptık. Buraya bir ağaç altı bulduk şimdi. Buraya kuracağız. Gerçi abi şu ileride bir yere kurun dedi. Ve onun bahçesiymiş ama anlamadım hangisi onun bahçesi. O yüzden kurmadım. Yani bu şimdi gelip buraya kuracağız. Burada daha iyi olur. Evet. En azından kimsenin bahçesi gibi gözükmüyor. Evet, burada şöyle büyük bir ağacımız var. Evet. Bisikletlerimize destek oluyor. Şurada küçük bir dere var, minik. Çok temiz değil, sadece el ayak yıkanır. Böyle uçsuz bucaksız tarlalar var. Şu arkası da hemen tren yolu. Zaten böyle tabii çok minik, siz göremiyorsunuz da tam şöyle şurada tren yolu yer alıyor. Gece tren geçerse onu dinleyeceğiz bu gece. Görüyorsunuz. Şu taraftan da güneş batıyor arkadaşlar. Evet, biz şimdi çadırımızı kuralım. Sonra yemeğimizi yapalım.
Günaydın. Bugün 11 Eylül. Bugünkü en önemli konumuz 11 Eylül 2001'de 200 kulelere yapılan saldırılar. Bununla ilgili Yasemin'le görüşeceğiz. Şaka. Günaydın. Günaydın. Şu anda 11 Eylül. Amerika ile ilgili bir şey söyleyeceğiz. Ama şöyle uyandık. İnanılmaz bir rüzgar var. Yani daha doğrusu rüzgar yok. Bir fırtına var. Açıkçası dün telefona bir SMS gelmişti ama okuduk, anlamadık. Kazakçaydı ama hani oradaki rakamlardan falan rüzgarla ilgili bir uyarı olduğunu anlamıştık. Fakat böyle bir şey olacağını düşünmemiştik. Yani ben gece 3 gibi artık uyandım rüzgarın sesine. İnanılmaz sert bir rüzgar. Bir sıkıntı yok çadırda. Kalıyoruz ama yola çıkacağız. O nasıl olacak onu düşünüyoruz şimdi. Yani bu rüzgar arkadan mı esecek, önden mi esecek, nereden esecek falan ona bakacağız. İnşallah arkadan esiyordur. Bu önden eserse çünkü bizi doğrudan Çimkent'e geri gönderir yani. O derece esiyor. O yüzden bilmiyoruz. Bakalım şimdi bir kahvaltımızı yapalım. Çadırda yapacağız kahvaltıyı. Sonra çıkıp gideceğiz. Bugün bizi kim misafir etmek istiyordu? Hatırlat bakalım. Dün yolda karşılaşmıştık. Can Dost. 3 kızı vardı. Polis Can Dost abi. Evet. Taraz bölgesinde polismiş. Can Dost abi dün biraz sohbet ettik, muhabbet ettik. Telefon numaramızı almıştı. Akşam ısrarla işte bize gelin dedi. Dedik abi biz bugün varamayacağız zaten hani kamp kuruyoruz. O zaman yarın gelin dedi. İyi dedik gideceğiz. Muhtemelen bir gece onda kalırız artık. O kadar davet etti ısrarla. Ertesi günde biz fikrimizi değiştirdik arkadaşlar. Kırgızistan'a giriyoruz. Bu yolda bir şey yok. Çok sıkıldık. Otoyolda. Kırgızistan'da dağlık 3300 metre var 2 tane aşacağımız. Bakalım nasıl olacak. Gidip biraz da orada takılalım. O zaman görüşürüz. Kahvaltıdan sonra biz uçmazsak, ben uçmam da yani Yasemin uçmazsa devam edeceğiz. Evet şimdi bir yaklaşık 60 kilometre oldu yola çıkalı. Taraz'a doğru yaklaşıyoruz. 30 kilometremiz kaldı. Evet. Yani hiçbir şey yoktu bu kilometre boyunca. Gerçekten hiçbir şey yoktu. O yüzden şimdi bir kafe bulduk. Orada bir şeyler atıştırıyoruz. Daha doğrusu biz akşamdan makarna yapmıştık. Onu yiyoruz. Ama içeri davet ettiler. Sağ olsunlar misafir ettiler. Dışarıda yemeyin dediler. Buradan da kola aldık. Aynen buradan da kola aldık. Şimdi 30 kilometremiz var. Can Dost'a gideceğiz. Büyük ihtimalle onda kalacağız. Yarın da Kırgızistan'dayız. Evet. Orta Asya turunun en zor ama en güzel rotasını sona bıraktık. Evet. Yani Kırgızistan'ın kuzeyinde işte buradan girip Taraz'dan gireceğiz. Talas üstünden, Kırgızistan üstünden Bişkek'e, oradan da Karakol'a, Isıkgöl'e devam edeceğiz. Yalnız hava bir anda soğudu şu anda burada. Evet. Yani burası yaklaşık 1000 metre bile değil. Biz 3300'e çıkacağız Kırgızistan'da. 2 kere çıkacağız şu anda Bişkek'e kadar. Orası nasıl olur artık bilmiyorum. Kar mı yağıyordur, ne oluyordur? Dün çok sıcaktı, aşırı sıcaktı. Bugün Evet bugün baya hava soğudu yani. kışlık moda geçtik. Aynen. Artık yarından itibaren kışlık mod olacak biraz. Bakalım. Orta Asya'da, Kırgızistan'da bizi ne bekleyecek? Sonra tekrardan Kazakistan'a döneceğiz zaten. Çünkü son durağımız Almatı. Orta Asya'da son durağımız Almatı. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Türkiye'ye dönmüyoruz hemen. Bir sonraki durağı sonra göreceksiniz. Öyle. Şimdi biz yemeğimizi yedik, atıştırdık. Yola devam edeceğiz. Bir 30 kilometremiz var. Saat kaç olmuş? 1. Saat 1. Herhalde 3 gibi falan Taraz'da oluruz en geç. Belki o kadar bile sürmez.
Şimdi terasa geldik. Ama aksilikler peşimizi bırakmıyor. Yolda Murat'ın lastiği patlamıştı. Yamamıştık. Ama yol boyunca sürekli inip durdu. Burada bir bisikletçi var diye buraya geldik. Şurada. Ama kapalı. Bugün pazar kapalı olacağını tahmin ediyorduk ama yine de şansımızı deneyelim dedik. Şimdi Murat tekrar lastiği söküyor. Yeniden bir bakacağız nesi varmış. Sonra Can Dost abinin evine gideceğiz inşallah. Kolay gelsin. Evet. Sağ olun. Burada da bir arkadaşımız var. Ay. Yani Oradan. yapacak. Arka lastiğim patlıyor. Sürekli patlıyor. Ben lastiği inceledim. Lastik artık ölmek üzere. Bundan dolayı da ben ön lastik, arka lastiğin yerini değiştirdim. Ve bir patlak daha buldum arka lastikte. Onu da yapmadım. Bu esnada da Can Dost geldi. Şimdi onun evine gidiyoruz. Montaj veriyoruz. Bir diğer problemim başından beri yaşadığım yani hidrolik fren kolu yağ kaçırıyor. Direksiyon zamanında bunu çözmüştük. Fakat şu anda yeniden başladı. Yani arazide bir yer sonunda kontrol ettireceğim. Yani çok fazla bir teknik bilgim yok. Hani YouTube videosunu izleyip yağ basarım ama hani sürekli kaçıracaksam bir sebebi vardır. Bilen birinin bakması daha iyi olacak. Yani öyle çünkü yarın Kırgızistan'a girmeyi planlıyorum. Kırgız'da da dağlardan gideceğiz. Yani bir aksilik yaşamak istemiyorum açıkçası yolda. Şu anda lastikte satın almak istemiyorum. Bişkek'te de satın almak istemiyorum. Almatı'da bunları yapmak istiyorum. Şu bisikletleri Almatı'da genel bir bakıma sokacağız. O yüzden bir 1000 kilometre daha beni idare etmeleri gerekiyor. Selam. Thank you very much. Herkese merhaba. Çok böyle şu anda beklemediğiniz bir yerdeyiz. Dün Can Dost abimiz, Okşan ablamız ve çocuklar Şöyle. bizi yolda görüp davet etmişlerdi evlerine. Bisiklette de bir arıza olmuştu lastiklerle ilgili. Can Dost abimiz sağ olsun geldi bizi aldı eve getirdi. Çok da güzel bir sofra hazırlamışlar. Allah razı olsun. Hani bizim için çok böyle güzel yemekler hazırlamışlar. Ben ne var? İlk defa tadacağız. At var. At eti. Bunu ilk defa tadacağım. Daha önce tatmamıştım. Kımız var. Ve geleneksel Kurt var. Ha, 90 ablasımız söylüyor. Bağırsak. Bağırsağımız var. Bizim hamur kızartması gibi bağırsak burada deniyor. Kımız var. Ve 5 parmak. 5 parmak. 5 parmak. Bunların hepsi ulusal Kazak yemekleri. Çok sağ olsunlar bizim için hazırlamışlar. Biz de tadacağız. Bakalım nasılmış. Evet Murat, beğendin mi? Evet. Beğendim. At eti yani çok bir fark yok. Lezzet olarak aynı. Bildiğimiz dana eti gibi, inek eti gibi. Aynı lezzette. Biraz daha yağlı sanki ama sadece öyle bir fark var. Diğeri zaten kuzu eti. Kımız da bence Özbekistan'daki içtiğimizden daha hafif, daha güzel geldi. Ben beğendim yani. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bir tane daha bu Kazakistan'ın ulusal yemeklerinden bir tanesi daha kurdak diye geçiyor. Bu da kuzu, at, ne eti? At, horse. Horse, yes. Ha. Bu da at etinden yapılıyor gene kurdakta yine at etinden. Onu da tadacağız. Ben at etini beğendim. Bence güzel. Koydum bağır vardır. Cazası.
Rahmet. Her şey için. Çok sağ olun. Hoş oldu. Çok sağ olun. Yollarınız bol olsun. Çok sağ olun. Aman esin Allah jetvanız. Aman. 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 Kişi tozun etti. Aman esin Aman. jetvan. Şu, tamam, bağırım. Kardeş. Kardeş. İnşallah Şey. İstanbul'da. İnşallah İnşallah. İstanbul'da görüşeceğiz. Sağ olasın. Çok Şu, sağ olun. ben kardeş. Aha. Şu. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Ha, Türkçe mi? Türkçe. Türkiye. Ha, Ha, maşallah. Türkiye. Kala sakın, kana kala. Kanı kadar. Düşünemedim. İzmir, İstanbul. İstanbul. Ha, İstanbul. İstanbul. Maşallah. Kay haber? Kırgızistan. Kırgızistan, Bişkek mi? Bişke. Ha? Bişke. Teraya. Sonra Almatı. Ha, Almatı. Dün sağ olsun Can Dost bizi misafir etti ailesiyle birlikte evinde. Çok güzel ağırladılar bizi. Biraz uzun bir gece oldu bizler için. O yüzden de sabah çok erken kalkamadık. Öğlen de Can Dost'la birlikte bisikletçiye gittik Murat'ın frenlerine baktırmak için. O yüzden saat 2 falandı işlerimiz bittiğinde. Şimdi bir 25 kilometre sürdük. Kırgızistan sınırındayız. Burada kamp kuracağız. Gördüğünüz gibi kışlık moda geçtik. Çünkü hava artık soğumaya başladı. Ocak canımızı sıkıyor. Hala tam verimli çalışmıyor. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Bakalım. Yemek yapmaya çalışıyoruz ama inşallah olursa yiyeceğiz. Bugün menüde ne var? Arpa şehriyeli pirinç pilavı var. Bir de içine böyle konserve aldık. Şöyle mısır ve bezelye havuç ekledik. Çok güzel görünüyor. İnşallah pişerse karnımızı doyuracağız. Bir de yanına şöyle hafif bir çorba yapacağız. İçimiz ısınsın. Hava gerçekten çok soğuk. Teşekkür ediyoruz Can Dost'a, yani bizi çok güzel ağırladılar. 3 tane dünya tatlısı kızı var. Karısı Tuğcan. Çok iyi, yani çok güzel vakit geçirdik sağ olsunlar. Bugün sınırı geçmeyi planlıyorduk ama geç kaldık. O yüzden geçmek istemedik. Hani bizi ne beklediğini bilmiyoruz karşı tarafta. Bakalım, yarın Kırgızistan maceramız başlıyor. Böyle bir yere de çadır kurduk. Arkada soğan tarlaları var. Hatta bir abi bize yeni soğan verdi tarladan. Şöyle çadırımızı da göstereyim. Murat da arkada bisikletleri toparlıyor. Tam 4 aydır yoldayız. Bakalım, ama ilk defa bu kadar soğuk havalarla karşılaşıyoruz. Ben çok üşüyen biriyim bir de. İnşallah yolda Kırgız dağlarında çok üşümem. Sonrasında daha sıcak yerlere geçeceğiz inşallah. Öyle. Bakalım. Şimdi şu çorbayı da yapalım da bir güzel karnımızı doyuralım. Evet, Kazakistan'daki son kampımız. Kırgızistan'a geçeceğiz yarın. Aslında daha uzun bir rota belirlemiştik biz Kazakistan'da. Fakat sıkıldık biraz otoyol kenarından. O yüzden buradan Taras şehrine yakın bir noktadan Kırgızistan'a geçeceğiz. Sınır zaten hemen şu az ileride. Çok yakın bir noktada kamp kurduk. Yasemin de yemek yapıyor şu anda. Şimdi ne oldu arkadaşlar burada? Biz yolda Can Dost'la tanışmıştık. Siz de gördünüz. İşte yemeğe davet etti. Evine gittik. Onu da sizinle paylaştık. Gerçekten çok büyük emek harcayarak bir sürü yemek yapmışlardı. Olabildiğince yiyebilmeye çalıştık. Çünkü onlarda şöyle bir adet var. Yani misafir onun yemeği yemek zorunda. Yani yoksa yemediyse yemeği beğenmemiş oluyor. Anlattık bizde böyle bir durum olmayacağını. Hani çok fazla yemediğimizi. Bir de çok fazla et yedik. Artık et yemek istemiyorduk. Bir de at eti de geldi. Yani yedim ben. Ayıp olmasın diye. Kötü mü? Tadı fena değil ama artık ben etten bıktım. Yani çok büyük bir ihtimalle bu ciddi bir karar. Vejetaryen olacağım.
Çünkü et yemek istemiyorum. Kokusuna bile dayanamıyorum. Neyse size kamerada aktarmadığımız kısımlardan. Daha sonra akşam biz işte bir park gibi bir yer var büyük. Orayı gezmeye gittik. Ardından bizi bir daha yemek yemeye götürdüler. Biz dedik yemeyeceğiz yani daha yeni sofradan kalktık bir de çok yedirdiler. Sonra biraz oturduk. Sonra başka bir yere oturduk. Orada can dost hani biz içelim Murat sen de dedi. Çok da böyle turlarda falan alkolle çok şeyim yok. Yani en fazla bira falan içiyorum yani. Bunlar da vodka içiyor. Tamam dedim ama çok az dedim. Neyse geldi bir. Sonra bir daha geldi. Sonra dedi ki kadınlar gitsin eve. Biz seninle oturalım baş başa. Yani çok gönüllü değildim ama evet dedim mecburen. Ayıp olmasın diye. Dedim herhalde bir saat oturur gideriz. Neyse bir saat oturmadık arkadaşlar. Yani Yaseminler ayrıldığında akşam 10 falandı. Ben eve geri gittiğimde 4.30'tu. Ve Can Dost'u eve zar zor götürdüm. Bayağı sarhoş oldu. Başka polis arkadaşları da vardı. Onların da durumu aynı. Ben hani çok içmemeye çalıştım. Daha doğrusu içiyormuş gibi yaptım. İçmedim ama. Çok fazla içmedim yani. Birkaç şeyden sonra daha içmedim. Hep içiyormuş numarası yaptım. Zar zor eve getirdim. Evi de bilmiyorum. Telefonunu aldım. Yandex'ten taksi çağırdım falan eve geldik. Tabii ben 4.30'da yattım. 5'e doğru. 4'te geri kalktım. İnanılmaz bir baş ağrısı. Sonra Can Dost kalktı. Dedi kahvaltı. Dedik yok ben yiyemiyorum yani. Çok kötü haldeyim. Ondan sonra dedi bisikletçiye gidelim. İyi dedim hadi gidelim. Benim frenlerle ilgili şey vardı. Onu göstermeye gittik. Kahvaltıda bir daha et geldi. Yine at eti geldi. Yani ben 2 tane muz yedim sadece o kadar. Başka bir şey yemek istemiyorum. Sabahın körü ne yiyeceğim yani. Sonra kalktık bisikletçiye gittik. Zar zor ikna ettim. Arabaya atalım diyor. Ben diyorum yok süreceğim yani. Oradan gitmem lazım benim. Sınırı geçmem lazım. Falan filan derken bisikletçiye gittik. Sağ olsun oradaki abi de bize iç lastik falan verdi. Zincir verdi yedek. Yani vardı bunlar bizde ama yani hediye etti. Sonra Can Dost'la oturduk biraz daha muhabbet sohbet. Tabii biz gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz yani bırakmıyor. Ama kötü bir niyet yok yani tamamıyla Can Dost'un misafir ultra derecedeki misafirperverliğinden kaynaklı. Ama bu da bir süre sonra tabii bizi zor duruma bırakıyor. İşte ben şimdi sınırı geçemedim. Geldim burada kamp kurdum. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Yarın sınırı geçeceğiz. Buradan ben teşekkür ediyorum Can Dost'a ve ailesine. Gerçekten bizi haddinden fazla iyi ağırladılar. Gerçekten haddinden fazla iyi ağırladılar. Ama bu misafirperverlik belli bir süre sonra bizim için sıkıntı olabiliyor. Yani çok fazla bunu istemiyoruz. Tamam yardımcı olunsun, edilsin. Çok güzel yani burada Türkiye'ye, Türklere karşı ilgi, Türkiye'den gelenlere karşı ilgi inanılmaz güzel yani. Öyle böyle değil ama bugün ilk defa bayrakları kaldırmak istedim. Yani artık çünkü bunaldım. Gidemiyorum sürekli birileri duruyor. Diyeceksiniz ki yani Murat hani sen de hani ne istiyorsun ama arkadaşlar gerçekten öyle değil. Yani işin aslı öyle değil. Bir süre sonra dayanamıyorsunuz. Çok zor ayrıldık bugün. Sağ olsunlar ama teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok iyi ağırladılar. İnanılmaz iyi konuksever insanlar. Hepsi her biri ayrı ayrı iyi insanlar. Ayrıldık geldik buraya kampımızı kurduk. Yasemin de çekmiş göstermiştir. Gösterdin mi bu anı? Göstermiş Yasemin de zaten. Ben çadırla ilgileniyordum. Yasemin kamerayla yemekle bakıyordu. Şimdi yemek yapacağız ama yani bu MSR'ın ocağı bizim başımıza bela oldu arkadaşlar. Çalışmıyor. Yani bu hostel'da kim vardı Güney Koreli bisikletli onunla baktık. Onun yanında çalıştı 2 dakikada. Sonra gene gitti. Ama o an çalıştı. Biz de tamam dedik. Geçtik ama çalışmıyor yani ocak çalışmıyor. Ne kadar bakımını yapsam, temizlesem, ne yaparsam yapayım ocak çalışmıyor. Kaç tane yakıt değiştirdim. Olmuyor. Ya o hortum sıkıştığında içine bastıkları ben yağdan şüpheleniyorum ama onu temizlemek için de bir sürü şey bastım temizledim. Bilmiyorum ama başımıza dert. Şimdi gideceğiz 3300 metreye ben ocaksız ne yapacağım bilmiyorum. Yani çalışmazsa doğru düzgün ne olacak bilmiyorum. Her gün de bıktım bunun bakımını yapmaktan. Şöyle bir şey yapalım. Eğer vakit olursa bu tur içerisinde kamp ocakları ile ilgili ben böyle küçük bir tanıtım yapayım, karşılaştırayım. Onun üzerine konuşalım. Artısı nedir, eksisi nedir diye her birinin. Tamam bu çok performanslı bir ocak. Neden bizdeki böyle oldu bilmiyorum. Ama işte bazı eksileri de var. Öyle biz şimdi yemek yapmaya çalışıyoruz bu ocakta. Şimdi ben bir daha el atacağım ocağa. Doğru düzgün çalıştırabilmek için. Bakalım artık. Yani
Ne yapacağız bilmiyorum ama çok büyük bir ihtimalle Bişkek'e varırsam alkol ocağı alacağım. Başka türlü olmayacak çünkü. Öyle. Yasemin de burada yapıyor. Kızcağız burada 2 saattir şu yemeği yapmaya çalışıyor. Yani şurada hazır çorba yapacak. 2 saat oldu. Bu arada kışlık moda geçtik. Hava çok serinledi. Yasemin'de de bot var. Bende de bot var. Artık bugünden itibaren bota geçiyoruz. Sandalet devri kapandı. Daha kalın kıyafetlerle süreceğiz. Böyle. Ben şu ocağa bakayım. Artık iyice sinirlerim bozdu çünkü. Ocağı şimdi hallettim. Yani mesela şu anda çalışıyor. Bakın. Şu anda gayet iyi çalışıyor ama bunu çok uzun sürdüremiyor. Bir süre sonra tekrardan başlıyor. Ve sorun tam olarak ne anlayamadım. Ama şimdilik yine çalıştırdık. Yani bir şekilde bunu çalışır halde tutacağım. Ama nereye kadar bilmiyorum. Muhtemelen dediğim gibi Bişkek'te alkol ocağı alabilirim. Olsa çok güzel bir ocak. Gerçekten güzel bir ocak. Ama işte biraz bizim şanssızlığımız ne bilmiyorum. İşte şimdi yemeği yiyeceğiz artık. Yemeğimiz oldu. Bu arada yemekte gerçekten çok lezzetli bir pirinç pilavı var. Yasemin yaptı bunu. İçinde bezelye, mısır, havuç, her şey var. Gayet güzel. Yasemin bu kamp mutfağı konusunda çok çok başarılı. Umarım böyle bir vakitli bir zamanda kamp mutfağı ile ilgili Yasemin'den böyle bir tarifler falan da duyabilirsiniz ya. Hani hatta aklımda bir yerde var, orada da olabilir bu videolar. Durun bakalım bir zaman bir geçsin de ona göre de bir şey çıkartırız. Böyle keyifle yiyor şimdi. Çok lezzetli. Evet, biz yemek yemeye devam edelim. Çok açız. Hele ben çok açım. Hiçbir şey yemedim bugün. Hiçbir şey. Günaydın herkese. Kazakistan'daki son sabahımız. Uyandık. Nasıl uyandık? Bu seslerle. Evet. İnek sürüleri geçiyor. Şu anda çadırın sağından solunda. Gece gitmişlerdi. Sabah da geri dönüyorlar. Çobanlar da sağ olsun bizi ezmesinler diye uğraşıyor dışarıda sanırım. Evet, şimdi uyandık. Daha doğrusu ben uyandım. Yasemin uyuyor biraz daha. O da kalkar şimdi. Ardından hazırlanıp Kazakistan-Kırgızistan sınırına gideceğiz. Bakalım. Kazakistan'dan erken çıkıyoruz. Çünkü Kazakistan'da çok yapacak bir şey bulamadık arkadaşlar. Hani ana yoldan gidiyoruz. Çok fazla da ilginç bir şey olmadı bizim için. Biz de dedik erkenden çıkalım, dağlara doğru gidelim. Dağ yolundan Bişkek'e gideriz diye. Yolu biraz zorlaştırıp uzatacağız. O yüzden Kazakistan'a erken veda ediyoruz. Artık bütün enerjimizi Almatı'ya saklıyoruz. Almatı'da artık bir güzel gezer, eğleniriz. Yasemin burada kışlık moda geçmiş halde. Üşüyor. Çok soğuk. Evet Yasemin, daha bir iki hafta önce 40 derecelerde kavruluyorduk şimdi. Ya. Bir anda coğrafya bu kadar mı fark eder ya? Çok soğuk arkadaşlar. Evet. Şimdi o bizi çantalarımızla kışlık moda geçirmeye başladı. Onun hazırlığını yapıyor. Bir poşet özledin mi? BİM. BİM, Şok, A101 hepsini gerçekten çok özledik. Bunu dürüstçe söylüyorum. Gerçekten özledik yani. Bir yandan da işte çadırı topladık. Ve kurumasını bekliyoruz. Biraz nemlenmiş. Yağmur yok ama nem olmuş. Onları da koyduk. İşte çadır, dış tente. Bu da kendi yaptığımız footprint. Orijinal footprintini bulamamıştık. Biraz ıslak, şimdi kuruyor burada. Toplanacağız. Ondan sonra da sınıra gideceğiz. Ve Kırgızistan'a geçeceğiz. Bakalım. Kırgızistan nasıl olacak? Biraz soğuk olacak. Onu şimdiden anlıyoruz. Kırgızistan'a yaklaştıkça, çünkü çok değişti her şey. Artık Orta Asya'nın sonlarına yaklaşıyoruz. Orta Asya turumuz artık yavaş yavaş bitiyor diyebiliriz. Yani Orta Asya'nın %70'i bitti gibi. Değil mi Yasemin? Evet. %70'i bitti. İyi. Yolda görüşürüz o zaman.
Evet, şimdi sınıra doğru gidiyoruz. Hemen karşımızda Kırgızistan sınırı var. Bir kilometre var sanırım. Umarım sorunsuz bir geçiş olur. Ardından Kırgızistan'da olacağız. Orada Talas diye bir şehir var sanırım. En yakın şehir orası. Oradan da bir sim kart falan alırız. Gerçi dediler Kırgızistan'da mobil internet pek iyi değil. Ama yine de alalım, ne olur ne olmaz. Öyle, şimdi bir varalım kapıya da. Yani sınır kapılarına geldiğimizde ben risk almak istemiyorum. Aynı şekilde Yasemin de öyle. O yüzden kameraları kaldırıyoruz. İran'da bir kere ben mikrofonu unutmuştum üstümde. Sınırda Azerbaycan'la konuşmaya gittiğim zaman bayağı problem olmuştu. Çimkent 200 kilometre. Şurası da Talas 90 sanırım. Selamünaleyküm. 4 ay. 4 ay.